Herkese yeniden merhaba dostlar. Sibel Özgür YouTube kanalına hoş geldiniz. Umuyorum ki hepiniz çok iyisinizdir. Bugün bilinçaltı ve hard disk metaforuyla olumsuz düşünceleri olumluya nasıl dönüştürebileceğimizi konuşacağız. Lütfen çok dikkatli dinleyin çünkü bu videoya birçok kişinin ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ve hepinize iyi seyirler diliyorum. Videoların altına aldığım yorumların çoğunluğu olumsuz düşünmekle ilgili ve büyük bir çoğunluğu da harekete geçememekle ilgiliydi. Harekete geçememek, ilk adımı atamamak, bu korkuyu yaşamakla ilgili video gelecek dostlar. Ancak öncesinde olumsuz düşünceleri olumluya nasıl çevirebilirizle ilgili bir video çekmek istedim. Çünkü bu konunun gerçekten büyük bir ihtiyaç olduğunu gördüm yorumlar bölümünde. Aslında bu olumsuz düşünceleri olumluya çevirme konusu NLP'nin konusudur. Benim de uzmanlık alanım olan NLP'nin konusudur. Kayıtlı olan o olumsuz yapıları olumluya çeviriyoruz aslında NLP'de. NLP ile ilgili videolarda gelecek dostlar. Şimdi biz bugün neden bahsedeceğiz? Bu sahip olduğumuz bu olumsuz düşüncelerden nasıl kurtulabiliriz? Bu yapıları nasıl değiştirebiliriz? Biraz bundan bahsedeceğiz. Bunu da sizlere bir hard disk ve bilgisayar metaforuyla açıklayacağım dostlar. Şimdi olumsuz düşünceler neden kaynaklanır biliyor musunuz? Olumsuz düşünceler anda kalamamaktan, ana dönememekten kaynaklanır. Olumsuz bir düşünce ya geçmişe aittir ya da geleceğe aittir. Ne demek istiyorum? Geçmişe ait olan olumsuz düşünceler genellikle geçmişte başınıza gelen olumsuz olaylardan, travmalardan kaynaklı o artık kodlanmış, bilinçaltınızda kodlanmış olumsuzluklardır ve siz onları ömür boyu bilinçaltınızda taşırsınız. Gelecek ile ilgili olan olumsuz düşünceler ise kaygıdır. Yani gelecekte olma ihtimali olan fakat şu an henüz gerçekleşmemiş bir konuda kaygı duymak, endişelenmek, korkmaktır aslında biraz da olumsuz düşüncelerin altyapısı. Şimdi dostlar bu bir hard disk. Bu da bir bilgisayar. Bu ikisi arasındaki bağlantı ve bunun bilinçaltımızda ve bilincimizde bağlantısını konuşacağız detaylı bir şekilde. Şimdi bu hard disk bizim bilinçaltımız dostlar. Biz ne yapıyoruz? Bu hard diskimizin içine, yani şöyle bir hard disk düşünün bilinçaltınızda. Sınırsız kapasitede. Hani mesela bunlar biraz daha böyle bu harici hard diskler biraz daha kapasiteleri yüksek olduğu için işte içine çok yüksek boyutlu dosyaları koymak için, depolamak için kullanıyoruz ya bu hard diskleri. Bilinçaltınızda böyle düşünün. Sınırsız kapasitede bir hard disk gibi düşünün. Tamam mı? Bilgisayarı da bilinciniz gibi düşünün. Şimdi siz bu hard diskiniz sizin anne karnına düştüğünüz andan itibaren ne oluyor? Kayıt yapmaya başlıyor. Yani siz daha annenizin karnındayken hard diskiniz kayıt yapmaya başlıyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Hard diskin içindeki diyelim ki siz bu hard diskin içine işte film yüklüyorsunuz. Bu film türleri olarak işte dramatik film, komedi filmi, işte şiddet içerikli bir film gibi böyle çeşit çeşit filmler yüklediğinizi düşünün hard diskinizin içine. Annenizin karnındayken annenizin yaşadığı olaylar, duygu durumları, o hissettikleri bunların hepsi zaten bu hard diske kaydediliyor. Bir film senaryosu gibi düşünün dostlar bunu. Tamam mı? Yani film kaydediyorsunuz gibi düşünün hard diskin içine. Sonrasında dünyaya geliyorsunuz ve 7 yaşınıza kadar yaşadığınız her şey, bakın her şey bu hard diskin içindeki filmlerin, senaryoların temeli olarak kaydediliyor. Ve siz hayatınız boyunca bu 0-7 yaş arasındaki o kaydedilmiş senaryoları, filmleri izliyorsunuz aslında. Şimdi kaç yaşında olduğunuzu düşünün. Ve yani doğduğunuzdan beri, anne karnına düştüğünüzden beri sürekli her senaryoyu, her ihtimali ve her olumsuz kalıbı
kaydeden bir hard diskiniz var, bilinçaltınız. Şimdi dostlar, örnek veriyorum, 40 yaşındasınız. 40 yaşına geldiniz ve siz 40 yıldır o aslında 7 yaşına kadar olan orada kaydedilmiş senaryoları, filmleri sürekli izliyorsunuz. Sürekli onları yaşıyorsunuz. Bir kısır döngünün içinde kalmak gibi düşünün. Yani yaşadığınız o tüm kısır döngüleri aslında hep aynı filmi izlemek, aynı senaryoları izlemek gibi düşünün. İşte bu geçmişte yaşadığınız bütün korkular, bütün travmatik olaylar, buraya kaydedilen kötü senaryolar, iyi ya da kötü fark etmez. Yani buraya sadece kötü senaryolar kaydedilmiyor. Hatıralar da kaydediliyor sonuçta. Onları da böyle güzel, mutlu fotoğraflar gibi düşünün. Buraya yine kaydedilmiş güzel, mutlu anlar gibi düşünün. Hepsi sizin bilinçaltınızda kayıtlı. İşte bu şeydeki, televizyonlardaki olumsuz haberler de tabii ki buna etkili. Yani yalnızca sizin yaşadığınız olumsuz olaylar buraya kaydedilmiyor. Şahit olduğunuz, tanık olduğunuz olaylar da hepsi buraya kaydediliyor ve burada artık sizin hayat hikayenizin senaryosunu oluşturuyorlar dostlar. Siz bütün olumsuz düşünce kalıplarını, işte geçmişten gelen o olumsuz düşünce kalıpları sizin hard diskinizin içindeki olumsuz kayıtlar ve kodlarla alakalı. Ve siz bu kayıtları değiştirmediğiniz sürece bunları geleceğe de taşıyorsunuz ve bunu şu anda yapıyorsunuz. Yani şu anda siz gelecekle ilgili bir kaygı yaşıyorsanız, geçmiş travmalarınızdan dolayı, geçmiş kodlarınızdan dolayı gelecekle ilgili bir kaygı yaşıyorsanız, elbette ki bu da yine bu hard diskinizin içindeki bilgilerle, olumsuz kodlarla alakalı. Şimdi bunlar nasıl çalışıyor? Bu hard diski çalıştırabilmem için bilgisayarı kullanmam gerekiyor. Ben bunu bilgisayara taktığım zaman bana bilgisayar bunun içindeki filmi açıyor. Yani ben bunun içindeki filmi bilgisayar sayesinde izleyebiliyorum. Bunu da işte bilinciniz gibi düşünün. Yani bilinçaltınızdaki bütün filmleri, bütün kayıtları, bütün olumsuz, olumlu, olumsuz ne varsa hepsini önünüze getiren şey de bilinciniz. Dikkat ederseniz bu zamana kadar söylediğim bütün bu olumsuz düşünce kalıpları, ya geçmişlere, gelecekle ilgili, şu anla ilgili hiçbir şey söylemedim. Çünkü şu anda korku yoktur. Olumsuz bir düşünce yoktur. Anda kalmanın önemine bu kadar bağıra bağıra vurgulamamın sebebi bu. Anda kal, anı kolla. Mindfulness, meditasyon, yani bu gibi teknikleri sürekli bu kadar öne sürmemin sebebi, sürekli bu kadar hatırlatmamın sebebi aslında bu dostlar. Yani anda korku yoktur. Bakın bütün korkular, bütün olumsuzluklar ya geçmişinizde ya geleceğinizde. Henüz daha gerçekleşmemiş geleceğinizle ilgilidir. Zaten bu da zaman kavramıyla ilgili bir şeydir ki daha önce de söylemiştim. Zaman kavramı insanoğlunun icat ettiği bir şeydir. Zaman yoktur normalde ve elbette ki buna uymak zorundayız. Hayatın bir akışı var ve bu zaman kavramına biz de uymak zorundayız. Ancak dostlar zaman içerisinde korkuyu, endişeyi barındıran bir şey. Bunu bilmeniz gerekiyor. Bunu her ne kadar değiştiremesek de bunu bilmemizin çok büyük bir önemi var. Şimdi ben bu olumsuz senaryoları nasıl değiştireceğim? Bilinçaltımdaki olumsuz senaryoları. Dostlar bununla ilgili birçok video çekeceğiz zaten. Ancak bu videoda bir giriş yapmak istedim. En azından işin mantığını öğrenelim istedim. Şimdi diyorsanız ki ya ben artık sıkıldım hep aynı filmi izlemekten. Kendimi bildim bileli hep aynı filmi izliyorum. Çünkü hard diskinin içindeki film aynı. Sen onu değiştirmiyorsun ya da değiştirmek için bir çaban yok. Sen onu kabullenmişsin. Bu benim filmim, bu benim senaryom. Her bunu bilgisayara taktığımda, yani her bilincime getirdiğimde hep aynı şeyleri yaşıyorum, aynı korkuları yaşıyorum, aynı olumsuz düşüncelere giriyorum. Bir şey olacak diye korkuyorum. Çoluğuma çocuğuma bir şey olacak diye korkuyorum. Çünkü geçmişte buna benzer şeyler olmuştu. Ya da senin başına gelmediyse bile sen haberlerde, etrafta olan olaylarda bunları görmüştün. İşte hep aynı filmi seyrediyorsun. Peki ne yapacaksın? Hard diskinin içindeki bilgileri değiştirmenin zamanı geldi. Artık bakın,
Bilinç altında silme diye bir şey yoktur. Bunu bir bilinçaltı uzmanı olarak söylüyorum size. Silme diye bir şey yoktur. Dönüştürmek vardır. Var olanı değiştirmek vardır. Yani ben şimdi bu hard disk, benim bilinçaltım bu hard diskse ve bunun içerisinde kayıtlı bir takım filmler varsa ve ben bunlardan sıkıldıysam, değiştirmek istiyorsam, olumsuz yani o filmleri, o kötü senaryolu, o korku filmlerini, o dehşet filmlerini ben değiştirmek istiyorsam bunun içindeki o filmleri silmiyorum. Dönüştürüyorum. Değiştiriyorum. Anlatabildim mi? Bakın bu nokta çok önemli. Yani onların yerine yenilerini yükleyeceğim. Ve yüklediğim yeni filmlerin senaryolarını ben yazacağım. Bu benim hayatımın filmi. Yani her biri, hayatta her şey var. Drama var, korku var. Yani yeri geliyor korku da oluyor dostlar. Sonuçta korku bizi koruyan bir şey. Abartılı olduğu sürece hayatımıza zarar verir. Biraz korku iyidir, bizi korur. Yani bakın şu da çok önemli. Bütün olumsuz düşünceleri olumluya çevireceğiz diye bir şey yok. Ne dedik? Hep hayat bir dualite. İyi olduğu kadar kötü de var. Olumlu olduğu kadar olumsuz da olacak. Ama bunu dengede tutabilmek önemli. Yani tüy kaka deyip olumsuz düşünceleri yok saymak ya da onlardan kurtulmaya çalışmak doğru bir şey değil. Yani ölçülü olacağız bu konuda. Tamam? Ben hard diskimin içindeki filmleri artık değiştireceğim. Yani evet onları bir sileceğim ama yerlerine yeni filmleri koyacağım. Yani bu başkasının yazdığı bu senaryoları, bu filmlerin yerine kendi yazdığım senaryoları koyacağım. Olumsuz, korku dolu, dehşet dolu o filmlerin yerine daha güvende hissettirecek senaryoları olan filmler koyacağım. Aşk filmleri koyacağım. Yani güzel aşk filmleri ben buraya koyacağım. Yani ben bilinçaltımı dönüştüreceğim. Bu kolay bir şey değil dostlar. Bu hemen tak diye olacak bir şey değil. Ancak dediğim gibi gelecekle ilgili kaygılarınızı ve geçmişte affedemediğiniz o şeyleri böyle yavaş yavaş dönüştüreceksiniz. Sürekli olumlu düşünmek diye bir şey olamaz. Hayat bir iniş çıkış. Az önce de belirttiğim gibi olumsuz düşüncelere kapıldığınız zaman bakın kendinizi olumsuz düşüncelere kapılmış hissederseniz bunun farkına varmanız yalnızca yeterli. Evet, bu hayatın bir parçası. Yani belli bir ölçüde olduğu sürece hayatın bir parçası. Bunda bir problem yok. Nasıl olsa geçecek. Yani bir iniş, bir çıkış olacak. Bunun sonrasında bir çıkış olacak. Bu olumsuz düşünceler sürekli benimle gelmeyecek deyip hemen ardından o olumsuz düşüncelerin yerini güzelliklerin aldığını görebilirsiniz. Ancak bakın çok önemli söylemek istediğim bir detay daha var. Eğer bu olumsuz düşünceler artık sizin hayatınızı zehir ediyorsa, sürekli oluyorsa bu, yani olumsuz bir şeyin ardından olumlu bir şey gelmeli. Sizin olumlu düşünceleriniz de olmalı. Eğer bu olmuyorsa, sürekli olumsuz düşünceleriniz varsa ve bu size psikolojik bir takım rahatsızlıklar yaratmaya başladıysa zaten muhakkak yardım almalısınız. Uzman bir psikiyatristten ya da bir psikologdan yardım mutlaka almalısınız dostlar. En azından bir teşhis konulması için ya da bir ilaç tedavisi için bundan da çekinmeyin. Bizim burada anlattığımız yöntemler yalnızca size destek olabilecek. Yani hiçbir zaman tedavi yerine geçmez. Asla bir ilaç tedavisinin ya da uzman bir psikiyatrist tedavisinin yerine geçmez bunlar dostlar. Sadece size yardımcı olur, destek olur. İleri boyutta bir şeyiniz varsa, durumunuz varsa kesinlikle ve kesinlikle tedavi olmanızı öneriyorum. Şimdi olumsuz düşünceler geldiğinde fark edin. Onlarla savaşmayın. Bakın savaşmak da büyütür. Yani siz onlarla savaştıkça, onları yok etmeye çalıştıkça onları daha çok büyütüyorsunuz. Olumsuz düşünceler geldi mi? O anda durun. İşte anda kalmak. Bakın ana dönün. Diyelim ki geçmişle ilgili bir şey oldu, bir şey düşündünüz, aklınıza geldi, sinir oldunuz. Böyle nasıl yapar bunu bana ya deyip böyle bir hallendiniz, sinirlendiniz. Durun, şimdi o geçmişten hemen hop ana dönmeye çalışın, şu ana dönmeye çalışın. Nefesinize odaklanın. Birkaç derin nefes alıp verin ve yalnızca nefesinize odaklanın. O düşüncenin, olumsuz düşünce bırakın dolaşsın kafanızın içinde. Siz
misafirperver bir ev sahibi gibi onunla savaşmadan onu ağırlayın ve gönderin. Gidecek. Kısa bir süre sonra o olumsuz düşüncenin yok olmaya başladığını göreceksiniz. Gittiğini, yok olduğunu. Çünkü siz onunla savaşmıyorsunuz. Çünkü siz onu kabul ettiniz. Tamam, ben senin de var olduğunu kabul ediyorum. Bu hayatta olumlu düşünce kadar sen de varsın. Hadi gel geç bakalım. Gelecek ve geçecek, gelecek ve geçecek ve bu zamanla sizin için bir pratik haline dönecek. Ve emin olun çok işe yarayacak. Yavaş yavaş o işte bu içindeki, bu hard diskinizin içindeki, bilinçaltınızdaki o kalıplar, o filmler, senaryolar yavaş yavaş değişmeye başlayacak. Tamam mı? Çünkü olumsuz düşünceler korkudan kaynaklıdır. Yani siz korkmadığınız sürece ben senden korkmuyorum. Evet olumsuz düşünce, evet korku. Ben senden korkmuyorum. Ben seninle savaşmıyorum. Seni kabul ediyorum ve geçmeni bekliyorum. Bakın ana geçmişteydiniz. Orada bir çok olumsuz düşüncelere kapıldınız. Hop geliyorsunuz şimdiki ana. O düşünce sizinle şimdiki ana gelmeyecek zaten. Yani çok kısa bir süre içerisinde dağılıp gidecek. Bunu deneyin. Ya da gelecekle ilgili bir kaygı. İşte örnek veriyorum. Bir takipçim de yazmıştı. Onun üzerinden bir örnek verelim. Elbette ki isim vermeyeceğim de. Şey demişti. Ben çocuklarımın başına bir şey gelmesinden çok korkuyorum. Bakın henüz daha gerçekleşmemiş bir ihtimal. Gelecekte gerçekleşme olasılığı olan diyelim bir ihtimal. O ihtimali şu anda gerçekleştirmiş kafasında ve bundan korkuyor. Yani neden? İşte haberlerden, oradan buradan öğrendiği, duyduğu şeylerden dolayı. Çok normal elbette ki. Bakın, olumsuz düşünmek çok normal. Bunu kabul ettiğiniz zaman, yani bunun normal bir şey olduğunu kabul ettiğiniz zaman da çok kolaylaşacak. Dolayısıyla benim çocuklarıma, diyelim ki evde bulaşık yıkarken, hanımefendi evde bulaşık yıkarken bir anda aklına geldi. Ya benim oğlan dışarıda şu anda, ya başına bir şey gelirse, bunu fark et. Evet, yani bu düşünceyle savaşma. Bunu fark et, bunu yaşa. Evet, bu düşünce sana ne anlatmaya çalışıyor? Sana neyi hissettirmeye çalışıyor? Sana neyi fark ettirmeye çalışıyor? Bunu bulmalısın. Yani orada aslında gelen hiçbir şey size boşuna gelmez. Bir şeyi fark ettirmeye çalışıyordur. Size onarmanız gereken bir noktayı gösteriyordur aslında. Bunu fark edin yalnızca. Yani olumsuz düşünceyi bunu fark etmenize hizmet eden bir araç olarak görün. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? O zaman her şey çok daha kolay oluyor. Onunla savaşmayın. O size yardımcı olmak için size gelen bir şey. Bir hissiyat, bir düşünce. Ne kadar korkutucu olsa da. Neyi halletmelisiniz? Geçmişte affedemediğiniz bir şeyi mi halletmelisiniz? Gelecekte kaygılandığınız bir şeyi mi halletmelisiniz? Neden gelecek için şimdinizi zehir ediyorsunuz gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar çok elbette ki burada bir video ile anlatılabilecek şeyler değil. Bunlar derin detaylar ve yardım alınması gereken konular. Tekrar söylüyorum. Eğer ileri boyutta ruhsal bir sıkıntıya sebep oluyorsa muhakkak ve muhakkak tedavi olmak şarttır. Hard diskinizi, yani bilinçaltınızı yenilediğiniz zaman dostlar, bunların hepsini NLP derslerinde konuşacağız. NLP videolarında konuşacağız. Bunun birçok tekniği var. Ancak dediğim gibi bu videoda yalnızca neyin ne olduğunu böyle metaforlarla anlatmaya çalışıyorum. Siz bu hard diskinizin içindeki bilgileri değiştirdikçe hayatınız da değişecek. Bunu göreceksiniz. Bakın, hiç, tekrar ediyorum, hiç olumsuz düşünmek diye bir şey yoktur. Olumsuz düşünceler de olacak, aklınıza gelecek. Önemli olan ilk aşamada en azından bunların normal olduğunu, sağlıklı olduğunu, bakın sağlıklı olan, olumsuzla olumlu ikisi bir arada olandır. Sürekli olumlu düşünmek de sağlıklı bir şey değildir. Ayaklarınız yere sağlam basmaz o zaman. Hayali bir dünyada yaşarsınız. Pollyanna gibi. Hayır, olumsuzluk da var hayatta. Dualiteyi kabul etmek. Her şeyin zıttıyla var. Bunu kabul etmek önemli. Anlatabiliyor muyum? Sonrasında bence ilk etapta yapmanız gereken, bu olumsuz düşünmeyle ilgili yapmanız gereken şey bu. Yani kabullenmek, onunla savaşmamak. İkinci aşamada da bu kayıtları
değiştirmek yavaş yavaş. Dediğim gibi bunların hepsini NLP derslerinde konuşacağız. Sibel Hanım, hep bilinçaltından bahsediyorsunuz. Hiç bilincin üzerinde durmuyorsunuz. Tek önemli olan şey bilinçaltı mı diye düşünen arkadaşlara da şöyle bir şey söylemek isterim, eğer düşünen arkadaşlar varsa. Dostlar, şimdi ne dedik? Bilincimiz bizim %4'ümüzü yönetir. Bilinçaltımız %96'mızı yönetir. Ben ağırlıklı olarak %96'lık kısmı çalışmayı tercih ediyorum. Ancak ne dedik? Hard disk içinde bilgiler var. Bunlara benim erişebilmem için bilgisayarı kullanmam gerekiyor. Bakın, önemi burada. Yani bu bilgisayar olmadan ben bu hard diski çalıştıramam. Nereye takacağım bunu, çalıştıracağım? Yani nerede göreceğim ben bunu? Hani anlatabiliyor muyum yani? Yani çalıştıramam. Bu bilgisayar benim bu hard diskin içindeki bilgilere erişimimi sağlıyor ve aynı zamanda bu hard diskin içindeki kayıtlı olan dosyaları, filmleri, fotoğrafları, yani o işte geçmişte kaydedilmiş o filmleri, güzel hatıraları, güzel fotoğrafları, yani geçmişte kaydedilmiş o senaryoları, filmleri, dosyaları, her neyse olumsuz olanları değiştirebilmem için de aynı şekilde bilince ihtiyacım var. Zaten bilinçaltı çalışmaları esnasında bilinç ve bilinçaltının uyumlu bir şekilde koordineli gitmesi gerekiyor. Geçen bir takipçim yine yazmıştı. Yani bilinç önemsiz mi hani bu konuda? Sadece bilinçaltı mı önemlidir? Bilinç ve bilinçaltı uyumlu olması gerekmiyor mu? Kesinlikle gerekiyor. Çünkü eğer bilinciniz olmazsa bilinçaltına erişemezsiniz. Bakın, bütün meditasyon ve alfa frekansı yani o çalışmalarda kullanılan yöntemlerde hep arkadaşlar ne vardır? Bilinçli olmak, yani yarı bilinçli halde olmak vardır. Çünkü bilinciniz olmazsa bilinçaltınıza erişip orayı programlayamazsınız. Tamam mı? Ama burada benim demek istediğim daha çok önemli olanın, çalışmanız gereken yerin bilinçaltınız olduğu ve bilincinizin, yani bilgisayarın yalnızca bilinçaltınıza erişmek için ve onu programlamak için, işte nedir? Silmektir, kaydetmektir, yerine başka bir şey koymaktır gibi bu gibi işlemler için kullanacağınız bir şeydir bilinç. Umarım açıklayıcı olmuştur bu bilgisayar ve hard disk metaforu. Çünkü bunu başka bir şekilde daha anlaşılır bir şekilde anlatmanın başka bir yolunu bulamadım. Aklıma ilk bunlar geldi. Ve bunlar dostlar gerçekten önemli bilgiler. Şimdi siz olumsuz düşüncelerinizi, kayıtlarınızı hepsini değiştirebilirsiniz. Bakın, bu mümkün. Bunu nasıl yapacağız? Bilgisayarı kullanarak, bilgisayarı bir araç olarak kullanarak yapacağız. Bunun içindeki olumsuz olan kalıpları olumluya çevireceğiz. Senaryoları değiştireceğiz. Şimdi diyeceksiniz ki Sibel Hanım, olumsuz düşünceler gerekliyse eğer neden buradaki olumsuz düşüncelerin hepsini dönüştürüyoruz? Hepsini olumlu mu yükleyeceğiz? Hayır dostlar, hepsini olumlu yüklemeyeceğiz. Yalnızca hayatınızı zehir etme noktasına gelen ve sizi hayat kalitenizi, hayat standardınızı düşüren bu kayıtları artık izlemekten bıktığınız, sıkıldığınız, ruhunuzu daraltan, değişik bir şeyler istediğiniz hayatta, mesela değişik bir film yüklemek istediğinizi düşünün. İşte bunları çalışmak gerekiyor. Bu hard disk değişim ve dönüşüm olayında. Evet dostlar, yine çok keyifli bir sohbetti. Olumsuz düşünceleri hayatımızda nasıl karşılamamız gerektiğini ve bunu nasıl değiştirebileceğimizi anlatmaya çalıştım. Bilgisayar ve hard disk metaforuyla. Umarım sizler için açıklayıcı olmuştur. Eğer bu konuyla ilgili daha fazla bilgi isterseniz ya da önerileriniz, görüşleriniz varsa lütfen yorumlar bölümünde belirtin. Tekrar konuşabiliriz. Dediğim gibi zaten NLP eğitimlerinde, yani NLP videolarında bunları çok daha detaylı bir şekilde konuşacağız. Yani bu değişimi nasıl yapabiliyoruz? Nasıl mümkün olabilir? Hangi teknikler kullanılabilir? Bunların hepsini
zaman geldiğinde konuşacağız. Ama umuyorum ki bu video en azından şimdilik sizin için yardımcı olmuştur. Bir konuyu anlamanın en kolay yollarından bir tanesi de elbette ki metaforlar kullanmak, benzetmeler kullanmak ve örneklemeler yapmaktır. Öğrencilik hayatım boyunca da ve şu anda da çok yararlandığım bir yöntem metafor kullanmak. Bu metafor videolarını sık sık yapacağım. Benzetme şeklinde böyle gideceğiz. Dostlar, umarım sizlere faydası olur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarınızı lütfen yazın dostlar. Çünkü ben o yorumların içerisinden değerlendiriyorum. İhtiyacınız olan şeyleri burada çekmeye çalışıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aşkla kalın.